Herkese merhaba. Bugün proje yönetimi bilgi birikimi kılavuzunun yani PMBOK diye adlandırdığımız kitabın süreç haritasının ezberlenmesi konusunda size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Malum sınava girdiğinizde bu süreç haritasının bir A4 kağıdına çizilmesi gerektiğini hem aldığınız eğitimlerde duymuşsunuzdur hem de farklı sitelerde deneyim sahibi olan, sınava girmiş ve deneyim sahibi olan kişilerden eminim görmüşsünüzdür. Ben de elimden geldiğince şimdi bunu paylaşmaya çalışacağım. Süreç haritasına başlamadan önce süreç gruplarımızı hatırlayalım. Her proje 5 tane süreç grubundan geçer. Bunların da PMI'nin gösterimine göre şu şekilde bir çizimi vardır. Her proje başlatma süreç grupları ile bir başlangıç yapar. Planlama süreç gruplarından geçer. Şurası planlama olsun. Planlanan işler fiilen yürütülür. Şurası yürütme. Sürekli ve sürekli projeleri kontrol etmemiz gerekir. Ve her proje nasıl başlatıldıysa mutlaka kapatılmalıdır. Burası da kapanış süreç grubu olsun. İşte bunun başlangıç noktası bir proje yaşam döngüsü. Bu 5 süreç grubu iç tarafından ya da 5 süreç grubu içinde gerçekleştirilir. Burası proje yaşam döngüsüdür. Bundan sonraki dönem ürün yaşam döngüsü olarak adlandırılır. Biz şimdi bu süreç gruplarının içindeki süreçleri inceleyeceğiz. Tabii ki bizim haritayı hazırlayabilmemiz için bir diğer konu olan bilgi alanlarını da bilmemiz lazım. Yani bir proje yöneticisinin sorumlulukları, ben proje yöneticisiyim diyen birisinin yönetmesi gereken bir projede başlıklar nelerdir? Onları öncelikle kapsam yönetimi diye şuraya yazayım. Bir proje yöneticisinden kapsamı yönetmesini istiyoruz. Zamanı yönetmesini istiyoruz. Maliyeti yönetmesini istiyoruz. Bunlar bizim bilgi alanlarımız. Kaliteyi yönetmelidir. İnsan kaynaklarını proje yöneticisinin yönetmesi gerekir. İletişimi yönetmesini bekliyoruz. Risk, tedarik ve paydaş yönetimi proje yönetimindeki bilgi alanlarımız. Fakat bir proje yöneticisinin bunları bir arada yönetmesi gerektiğini de unutmamak gerekir. İşte bunların bir arada yönetilmesine de entegrasyon yönetimi adı veriliyor. Yani proje yöneticisinin esas yaptığı iş bu bilgi alanları arasındaki dengeyi sağlamak. Bu da entegrasyon yönetiminin konusuna giriyor. İşte az önceki sayfamızdaki süreç gruplarıyla bu bilgi alanlarını eğer bir şekilde birleştirebilirsek PMI'nin metoduna ulaşmış oluruz. İşte o da bu videomuzun konusu zaten. Şimdi yavaş yavaş bundan bahsediyor olacağız. Evet, haritayı çizebilmemiz için öncelikle 6 kolondan oluşan ve 11 satırdan oluşan bir tabloya ihtiyacımız var. Üst tarafa süreç grupları, sol tarafa da özellikle satırlara da proje yönetim bilgi alanları gelecek. Şimdi öncelikle süreç gruplarını en üste yazalım. Süreç gruplarımız nelerdi? Birazcık kolonlarımıza yaklaşalım. En başta başlatma süreç grubumuz var demiştik. Daha sonra planlama, yürütme diye ben bunları tek tek yazacağım. Evet, gördüğünüz gibi 5 tane süreç grubunu en üste hazırladım. Şimdi bilgi alanlarını hazırlamamız lazım. Proje yönetim bilgi alanları da şuradaki sol taraftaki satırlara gelecek demiştik. Onları da siyahla yazalım. Fakat biraz daha yaklaşalım. Evet. 4. bölüm
entegrasyon yönetimi diye geçiyordu. Sırayla aşağıya doğru ben bütün bilgi alanlarını yazacağım. Evet, ben bilgi alanlarımızı tek tek hazırladım. Şöyle yaklaşarak gösterebilirim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bu tabloda boş alanlar nereler? Yani hangi süreç grubunda herhangi bir bilgi alanının bir sürecin olmadığı yerleri işaretleyerek başlayabiliriz. Entegrasyon yönetiminde böyle bir süreç grubu yok. Bütün süreçler dolu. Fakat öncelikle kapsam yönetiminin başlatmasında herhangi bir süreç yoktur. Yürütmesinde herhangi bir süreç yoktur. Aynı şekilde kapanışında da herhangi bir süreç yer almaz. Zaman yönetiminin başlatmasında herhangi bir süreç yoktur. Yürütmesinde herhangi bir süreç yok ve kapanışında yine herhangi bir süreç yoktur. Aynı şekilde maliyet yönetiminin buralara çarpılarını koyarak devam edebilirim. Şimdi kalite yönetimine doğru indiğimizde, birazcık aşağı doğru indirelim. Kalite yönetiminde de yine başlatmada herhangi bir süreç olmaz. Fakat planlamada, yürütmede, kontrolde süreçler var. Kapanışta herhangi bir süreç yok. İnsan kaynaklarında ise yine başlatmada bir süreç yok. Bu sefer planlama ve yürütmede süreçler var. İzleme, kontrol ve kapanışta herhangi bir süreç yok. İletişim yönetiminde başlatmada bir süreç yok. Planlama, yürütme, kontrolde süreçler vardır. Bunun da kapanışında yine süreç olmaz. Risk yönetiminde başlatmada bir süreç yoktur. Yürütmede bir süreç yoktur. Ve kapanışta bir süreç yoktur. Daha aşağı indiğimizde tedarik yönetimine bakalım. Başlatmada yine bir süreç yok. Burada planlama, yürütme, kontrol ve kapanış hepsi birer süreç içerir. Paydaş yönetiminde ise bu sefer sadece ve sadece kapanışta herhangi bir süreç yoktur. Şimdi tekrar yukarıya doğru çıkalım. Hangi bilgi alanında kaç tane süreç var? Onların numaralarını yan tarafına yazalım. Öncelikle entegrasyon yönetiminde 6 tane süreç var. Şöyle büyükçe bir 6. Kapsam yönetiminde 6 tane süreç var. Zaman yönetiminde 7 tane süreç vardır. Maliyet yönetiminde 4 tane süreç yer alır. Birazcık aşağıya doğru inersek. Kalite yönetiminde toplam 3 tane süreç yer alır. İnsan kaynaklarında 4 süreç. İletişimde 3. Risk yönetiminde 6. Tedarik yönetiminde 4. Paydaş yönetiminde yine toplam 4 tane süreç yer alır. Doğru olduğundan emin olmak için bu rakamları toplarsanız aşağıda 47'yi bulmanız gerekir. Toplam 47 tane sürecimiz vardır. Şimdi ilk yapmamız gereken, tekrar başa bir dönelim. En kolay olanları yerleştirmeniz gerekiyor. En basit olanlar hangileridir? Şu şekilde göstereyim. Önce kapsamla başlayalım. Kapsamda ilk yazılması gereken, şöyle birazcık yaklaştık yine. 5.1 5.1 kapsam yönetiminin planlanması. Bu numaraları ezberlemek zorunda değilsiniz. Kapsam yönetiminin planlanması. Öncelikle bu. Şimdi bu şekilde kapsam bilgi alanına ait bir yönetim planlama işlemi var. Bunun aynısı 6.1'de de var. Zaman çizelgesi yönetim planı diye bir plan ortaya çıkacak. İşte bu yüzden yaklaşıyorum 6. bölüme ve en başa 6.1 zaman çizelgesinin
yönetiminin planlanması sürecini yazıyorum. Yönetiminin planlanması. Siz bunu uzun uzun yazarsınız. Fakat devam ediyorum. Burada bitmiyor. Hemen 7.1'e geçiyorum. 7 neydi? Bir sonraki konumuz maliyetti. Onun da başına 7.1 maliyet yönetiminin planlanması. Çünkü bütün bilgi alanlarının önce yönetiminin planlanması var. Yönetiminin planlanması. Aynı şey 8'de de var. Gidelim 8'e, kalite yönetimi. Şöyle yaklaşayım yine. 8.1 kalite yönetiminin planlanması. Bunu uzun uzun yazayım. Bunda zaten başka bir bilgi alanı, süreç yok. 9'a gidelim. 9'da da insan kaynakları yönetiminin planlanması var. 9.1 kısaca yazıyorum. İnsan kaynakları yönetiminin planlanması. Aynısından nereye gidiyoruz? İletişim yönetimine. 10.1 iletişim yönetiminin planlanması. Peki başka nerede var? Bir sonraki konuya baktığınızda risk yönetimini göreceksiniz. 11.1 risk yine yönetiminin planlanması. Yine diğer bilgi alanında da aynı durum var. 12. tedarik yönetiminde tedarik yönetiminin planlanması diyebiliriz. Peki 13'te var mı? Evet, 13'te de 13.1 paydaş yönetiminin planlanması. İşte her bir bilgi alanının mutlaka bir yönetim planı var. Bu yönetim planı olması da işimizi bir oranda kolaylaştırıyor. Çünkü planlamanın ilk maddelerini böylece doldurabiliyoruz. Bazılarını küçük yazdım. Şimdi işin güzel yanı bunların benzerleri kontrolde de var. O zaman ne yapalım? Hemen kontrol kısmından da birkaç şey dolduralım. Şöyle yine yaklaşıyorum. Bu sefer kapsamın kontrolüne gideceğim. Şöyle biraz sol tarafa doğru bu sefer kontrol süreç gruplarının içinde kapsam yönetimindeyim. Ve tabii ki kapsamın kontrolü yazılması gerekiyor. Bunu yine numarasını 5.6 olarak ben bu şekilde ifade edeyim. Kapsamın kontrolü. Aynı durum diğer bilgi alanlarında da var. Kontrol yazıyor. Yani zaman çizelgesinin kontrolü hemen 6.7 olarak buraya tanımlamam lazım. Zaman çizelgesinin kontrolü. Peki maliyette yok mu aynı durum? Tabii ki orada da geçerli. 7.4 diye ben buraya ifade ediyorum. Maliyetlerin kontrolü. Aynı şeyi kalite yönetimi için de söyleyebiliriz. 8.3 kalite kontrolü diyebiliriz. Şimdi önemli olan işte insan kaynaklarında kontrolle ilgili herhangi bir şey yoktu. Orayı zaten çarpılamıştık. İletişime geçiyorum ve iletişimin kontrolünde 10.3 olarak yazıyorum. İletişim kontrolü. Evet, sonrasında risklerin kontrolü sürecimiz yer alır. Onu da bir sonraki bilgi alanının içine yazalım. 11.6'dır risklerin kontrolü diyelim. Tedarik yönetiminde benzer bir durum var. Tedarik 12.3'te tedariklerin kontrolü yer alır. Ve son olarak da paydaşların içinde bir kontrol süreci var. 13.4 paydaşların kontrolü diye geçer. Paydaşların kontrolü. Evet, bakınız en temel, kolay hatırlanabilecek
süreçleri tek tek buraya yazmış olduk. Birazcık yazıların bazıları büyük bazıları küçük olmuş, kusuruma bakmayın. Ama işin en temel bilgilerini, verilerini girdik. Evet, artık bundan sonrası birazcık ezber gücünüze dayanıyor. Fakat ezberlemek çok zor değil. Çünkü entegrasyon yöntemiyle başladığımızda göreceksiniz zaten. Bazı ifadeler çok rahat aklınıza kalabilecek ifadeler olacak. Gelin entegrasyon yönetiminin en başında ne var? Buna bakalım. 4. bölümdeyiz. Entegrasyon yönetimi başlatma süreç grubundayız. Burada 4.1 proje başlatma belgesinin geliştirilmesi. Zaten başlatma süreç grubunda olduğumuz için bir tek başlatma belgesini hatırlamanız lazım. Başlatma belgesinin geliştirilmesi sürecimizin adıdır. Hatta işin güzel yanı planlamaya doğru geçtiğimizde bu sefer de tanım şu olacak. 4.2 proje yönetim planının geliştirilmesi. Bakın zaten planlama süreç grubundayız. Plan geliştirilir. Yürütmeye doğru gittiğimizde bu sefer de işleri fiilen yapılması lazım. 4.3 proje çalışmalarının yönlendirilmesi, ve yönetilmesi diyebiliriz. Peki kontrole gittiğimizde burada 2 tane kontrolde süreç yer alır. 4.4'te proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrolü süreci yer alırken 4.5'te entegre değişiklik kontrolünün hatta gerçekleştirilmesi. Son olarak da kapanış sürecine geldiğimizde proje ya da fazı artık kapatıyoruz. 4.6 proje ya da fazın, şöyle arada bir çizgi çizelim. Fazın kapatılması. Evet, toplam 6 tane burada süreç olacaktı. Entegrasyon yönetimi ile ilgili. Bakınız o 6 süreci de burada tamamlamış olduk. Peki kapsam yönetimine inelim. Kapsam yönetimindeki süreçlerimiz neler? Yine birazcık yaklaşalım. 5.2 ile devam edelim. 5.2 biraz daha yaklaşayım. Öncelikle gereksinimlerin toplanması gerekiyor. Gereksinim toplama diye kısaltarak yazıyorum. Siz başlangıçta açık açık yazın ki daha akılda kalıcı olsun. 5.3 kapsam tanımlamadır. Kapsam tanımlama projenin çerçevesi ortaya çıkar. 5.4 ise iş kırılım yapısının oluşturulması diye geçer. İK'ye yazıyorum ben bunu kısaltarak. Oluşturulmasıyla kapsamında planlama süreç grubundaki maddelerini yazdık. Yürütmede herhangi bir şey yok. İzleme kontrolde zaten kapsam kontrolünü tanımlamıştık. İşte burada hatırlamamız gereken 5.5. O da neydi? Proje yöneticisinin müşteriden onay alması, çıkan teslimatı onaylaması, kapsamın onaylanması olarak geçiyordu. Bunu da hatırlamak açıkçası çok zor bir şey değil. Müşteriyle yapılan mutabakat kapsam onaylama olarak geçer demiştik. Ya da sonraki videolarımda söyleyeceğim. Biz bunları eğitimlerde konuşuyoruz tabii ki. Evet, kapsamı da tamamladık. Toplam 6 tane süreç burada hazır. Şimdi geliyorum zaman yönetimine. Zaman yönetiminde neler yapacağımızı konuşalım. Toplam 7 tane sürecimiz vardı. Zaten 2 tanesini doldurmuştuk. Şimdi bir tek planlamanın süreçleri kaldı. 6.2
aktivitelerin tanımlanmasıyla başlıyoruz. Bu projemizde hangi faaliyetler var? Bu aktiviteleri tanımladıktan sonra aktivitelerin sıralanması diyeyim ben. Kısaltarak hızlıca yazmış olayım. 6.4'te aktivite kaynaklarını tahmin ediyoruz. Yani bu aktiviteleri kimler yapacak? Kaynakların tahmin edilmesi. Aynı mantık 6.5'te. Bu sefer bu kaynaklar ne kadar sürede yapar? Aktivite sürelerinin tahmin edilmesi. Uzatmayalım. 6.6'da ise artık aktiviteler belli, sırası belli, kaynaklar belli, süreler belli. Biz bunu zaman çizelgesi haline getirebiliriz. İşte zaman çizelgesinin, yani o Gantt diyagramının çizilmesi, zaman çizelgesinin geliştirilmesi. Yine uzatmıyorum. Burada bırakıyorum. Böylece 7 tane sürecimiz oldu. Bunun da kontrolünü zaten daha öncesinden zaman çizelgesi kontrolü diye yazmıştık. Peki maliyete bakalım. Maliyet yönetim planını hazırlamışız. Şimdi artık hangi aktivitenin ne kadara mal olacağını tahmin edebilir miyiz? Şöyle yaklaşalım. 7.2 bu sefer maliyetlerin tahmin edilmesi diyelim. Maliyetlerin tahmin edilmesi bir sürecimiz. 7.3'te ne var? Bütçenin belirlenmesi yazalım. Artık burada parasal ihtiyaç netleşiyor. Bütçe belirlenmesi. Evet, peki. Burayı da birazcık uzaklaşıyorum. Kalite yönetim planı. Kalite yönetim planını hazırladık biz planlamada. Burada yürütme süreci boş kaldı. Kontrolde önceden doldurmuştuk. 8.2'ye şöyle bir şey yazmamız gerekiyor. Pardon. Biraz yaklaşıyorum yine. Kalite güvencesinin sağlanması diye bir ifade yazacağız. Kalite güvencesinin sağlanması. Evet, bu da yürütmedeki süreçlerden bir tanesidir. Şimdi geldik insan kaynaklarına. İnsan kaynaklarında planını doldurmuşuz ki başka bir yerde bir tek yürütme süreçlerindeki süreçlerimiz kalmış. Şimdi onları da konuşalım ki burada 3 tane süreç konuşacağız. Evet, şöyle yaklaşayım. 9.2'den bahsedelim. 9.2 işte insan kaynaklarını belirledikten sonra proje ekibini yürütmede oluşturuyoruz. Burası bu yüzden proje ekibinin oluşturulması. Bu çok önemli. Oluşturulması. 9.3 istediğimiz vasıfta elemanlar gelmemiş olabilir. Bu ekibin geliştirilmesi gerekiyor. Proje ekibinin geliştirilmesi. Uzatmadım. 9.4 bu sefer ekibi yönetmekten bahsedeceğiz. Bu da sanki kontrolünmüş gibi gözükebilir ama aman yanlış yapmayın. Proje ekibinin yönetilmesi yürütme süreç grubuna aittir. Buna dikkatli olmak gerekebilir. Bazen çeldirici sorular olabiliyor. Peki iletişime geldik. İletişimde de 10.1 ile 10.3'ü doldurmuşuz zaten. Yürütme süreç grubunda iletişimde ne yapılır? Yine bir hata. Yaklaşalım. 10.2'ye baktığımızda iletişimin yönetilmesi yazıyoruz. İletişimin yönetilmesi. Basit zaten. Yürütme süreç grubunda iletişim yönetilir. Peki. Daha aşağı indiğimde tedariklerle ilgili bir şey var mı? Pardon, risklerle ilgili bir şey yürütmede yok ama risklerin de planlamasında başka maddeler var. Onları doldurmamız lazım. 11.2 risklerin tanımlanması. Risk tanımlama diyerek ben kısaltıyorum. 11.3 nitel risk analizi.
risk analizi, 11.4 nicel risk analizi, ve 11.5 risk yanıtlarının planlanması. Risk yanıtlarının planlanması. Evet, bunu da netleştirdikten sonra yürütmede zaten bir şey yok. Kontrolünü zaten doldurmuştuk. Peki tedarik yönetiminde yapılacak bir işlem var mı? Tabii ki burada tedariklerin yürütülmesini eklememişiz. Onu ekleyelim 12.2'de. Tedariklerin yürütülmesi oldukça basit bir süreç adı. Ve burada bir şey daha eksik kaldı. Tedarik yönetiminde toplam 4 tane sürecimiz olacaktı. Kapanışı da ekleyelim. Tedariklerin kapanışı 12.4'ü koymayı unutmamak lazım. Tedariklerin kapanışı burası. Evet. Ve son olarak paydaş yönetiminde en son neleri doldurmuşuz? Başlatma ve yürütme eksik kalmış. 13.1 diyeceğiz. Şuraya yine yaklaşacağız. 13.1 diyeceğiz. Hatta demin yanlış yapmışız. Onu da düzeltelim böylece. Burası 13.1. Paydaşların belirlenmesi. Paydaşların belirlenmesi. Büyük ihtimalle siz fark etmişsinizdir. Ben demin fark etmedim. Aslında ben biliyorum da bakalım fark edecek misiniz diye yaptım da diyebilirim tabii ki. Şurası 13.2. Paydaş yönetiminin planlanması. Bir sonraki sürecimizde ise 13.3 paydaş katılımının yönetilmesi. 13.3 paydaş katılımının yönetilmesi. Peki paydaş katılımının yönetilmesini gerçekleştirdikçe paydaşlar gerçekten katılıyorlar mı diye sorgulamak lazım. İşte şuraya bir de gelir katılımı eklerseniz paydaş katılımının kontrolü sürecini tanımlarsak zaten işimiz bitmiş oluyor. Evet, böylece bakınız haritamızdaki tek tek süreçler tanımlanmış oldu. Bunu bir veya iki kere daha yaparsanız zaten aklınızda kalmaması mümkün değil. Umarım faydalı olacaktır. PMP sınavında şimdiden başarılar diliyorum.